Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok farklı, çok güzel bir iki şiş patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım hanımlar. Ben patiğimde krem, yeşil ve hardal sarı tonlarında 3 tane patiklik ip kullandım. İplerimi şöyle bir kenara alıyorum. Patiğimde kullandığım şişlerimi ise böyle kısa 2 şiş hanımlar, 3 numara. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde hanımlar. Biraz farklı, değişik bir model. Hanımlar, bu modeli bana Instagram'dan arkadaşım Fatma'nın Patikleri ve Örgüleri diye bir sayfası var. O gönderdi. Hatta gönderdiği model biraz farklıydı. Ben bu şekilde kendime göre modeli biraz değiştirdim. Böyle de çok güzel, çok şık oldu. Patiğimizin hanımlar bakın hiçbir yerinde dikişimiz yok. Patiğimizin topuk kısmı da yine aynı şekilde dikişsiz. Çok muntazam, çok güzel oldu. Gizli kesim uygulaması yaptım. Model bu şekilde. Hanımlar, bu patiğimizde şöyle baktığımızda da sol ayağımız. Şimdi sağ ayağını yapacağım. Modelimiz şöyle, sağ ayak ve sol ayaktaki model birbirine simetrik şekilde duracak. Hani birbirine bakar durumda görünecek. Şimdi birlikte yapacağız zaten modeli. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler arka haroşa sayısını artırabilir. Küçük yapmak isteyenler de arka haroşa sayılarını benden daha az yapabilir. Ayağınızı ölçerek de yapabilirsiniz hanımlar. Öyle çok daha iyi, net sonuçlar elde edersiniz. Patiğimizi hanımlar önce şu bölümü yaparak başlayacağız. Şu bölümü. Burayı yapacağız. Krem ipimle patiğime başlayacağım. 21 ilmek olarak. Şöyle. Krem ipimle ipimin ucuna bir miktar ip bıraktım. 21 ilmeğimi bu şekilde atıyorum. Baştan sona haroşa örgü tekniği kullandım hanımlar. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Bu şekilde bakalım, ilmeklerimizi sayarak gidelim. 3, 6, 9, 12, 13 ilmek olmuş. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. ilmeğim. Hemen şuraya da bir tane düğüm atalım. Kenarımız sağlam olsun. Geri dönüyorum hanımlar. Haroşa örgü uygulaması yapacaktık. İlk kenardaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Haroşa olduğu için şişimdeki 21 ilmeğimi tamamen düz olarak, yani haroşa olarak öreceğim. Sırasıyla ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Ben ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Bakın, bu ön yüzde bir diş haroşamız oluştu bile. Şimdi burada 2 diş haroşamız olacak. Sonrasında model kuracağız hanımlar. Şimdi yine bakın ön yüzdeyim. İlmeklerimi bu şekilde düz öreceğim. Sıra sonuna kadar hanımlar ilmeklerimi düz öreceğim. 21 ilmeğimi düz örüyorum. Çok zevkli de bir patikmiş hanımlar. Ben çok sevdim. Umarım sizler de seversiniz. Benimle birlikte severek, beğenerek yaparsınız. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de ilmeklerimi yine düz olarak öreceğim sıra sonuna kadar. Böylece ön yüzde 2 diş haroşamız olacak. Patiğin sağ ve sol ayağı aynı şekilde yapılıyor hanımlar. Sadece sağ ve sol ayakta buralardan ilmek çıkartma işlemi yapıyoruz. İlmekleri çıkartırken sadece birini bir taraftan çıkarırken diğeri öteki taraftan çıkacak. Tek fark bu. Örerken de sizlere zaten tarif edeceğim. Geri kalan bölümlerin hepsi aynı yapılacak. Evet hanımlar. Bakın, sıra sonuna geldim. Şimdi hanımlar geri dönüyorum. Bu aşamada artık modelimize başlayacağız. Buradaki modelimizi kuracağız hanımlar. Şu modelimize başlayacağız. Öncelikle kenardaki 8 ilmeğimi krem ipimle öreceğim. Şu ikinci ilmeğim kenar ilmeğimle birlikte 8 ilmek. Şu üçüncü ilmeğim 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 ilmeğimi ördüm. Şimdi hanımlar, yapacağımız işlem şu: sarı ipimi ekleyeceğim. Buraya 4 ilmek sarı öreceğim. 4 ilmeğimi sarı ipimle öreceğim.
Ardından da bu sarı ipimin ucunu hemen şurada krem ipime bağlayayım, patiğimiz sökülmesin diye. İkide bir ip kesme koparma yok hanımlar. Bitene kadar aynı iple yine devam edeceğiz. 4 tane sarıdan sonra 7 ilmekte yeşil öreceğim. Hemen yeşilimi ekliyorum sarıdan hemen sonra. 7 ilmekte yeşil öreceğim. Ön yüzde modelimizin birinci sırası hanımlar bu şekilde. 2 ilmek oldu. 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek yeşilimi ördüm. Hatta şurada yarım almışım, hemen düzelteyim. 6 ve 7. ilmeğim. Hemen hanımlar burada sarı ipim, yeşil ipimin ucunda hemen yanındaki sarıya bağlayayım. 2 tane düğüm attım. Şimdi hanımlar burada şöyle yuvarlak oval bir şekil vereceğiz. Her defasında 2 ilmek kenarda bırakıp ikişer ilmek kenarda bırakacağız. Ve bu şekilde oval görüntüyü oluşturacağız. Bakın kenarda 2 tane krem ilmeğim kaldı. Şimdi burada geri dönüyorum. Arka yüzde hanımlar ilk ilmeğimi yine düz örüyorum. Bakın ilk ilmeğimi yine düz ördüm. Arka yüzde yapacağımız işlem şu. Yeşil ilmeklerimi yeşil ipimle, sarı ilmeklerimi sarı, krem ilmeklerimi de krem ipimle öreceğim. 7 tane yeşil ilmeğimi yeşil ipimle örüyorum. Bakın yeşil ilmeğim kalmadı. Bu aşamada dikkat edilecek nokta şu. Yeşil ipimi arkada bırakıyorum. Sarı ipimi aldım. Buraya 4 tane sarı öreceğim. Sarıyla da işim kalmadı. Sarı ilmeğim bitti. Hemen sarımı arkada bırakıyorum. Bakın şöyle çaprazlamasına krem ipimi aldım. İlmeklerimi, kalan ilmeklerimi krem ipim ile sıra sonuna kadar öreceğim. Bu şekilde. Şimdi geri döndük. Modelin birinci sırası buydu hanımlar. Ön yüzde ve arka yüzde örüyoruz. Bir sıra olmuş oluyor. Örmüş oluyoruz. Şimdi modelimizde ikinci sıradayız. İlk başta birinci sırada 8 ilmek örerek başlamıştık. Şimdi 7 ilmeğimi krem ipimle öreceğim. Şu 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmeğimi ördüm. Şimdi hanımlar burada krem ipimi bırakıyorum. Bakın kremin altından geçirerek şöyle çaprazlamasına sarı ipimi aldım. Şimdi 4 ilmek sarı öreceğim. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek sarımı ördüm. Model bu şekilde sağa doğru kayma yapıyor hanımlar birer ilmek. Sonra sarı ipimi bıraktım. Yeşil ipimi aldım. Bakın hanımlar burada ilk sırada 2 tane kremi bırakmıştık, örmemiştik. Şimdi burada 2 tane yeşilimiz var. 2 tane yeşilimizi örmeyeceğiz. Bu 2 yeşile kadar olan 6 ilmeğimizi yeşil ile öreceğiz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenarda ikili ilmek daha bıraktım. Ardından hemen geri dönüyorum. İpim karşıda, bakın ilk ilmeğimi düz örüyorum. Yine arka yüzde hanımlar ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Yeşil ilmeklerimi ördüm. Yeşil ipimi arkada bırakıyorum. Sarı ipimi aldım. 4 tane sarı ilmeğimi sarı ipim ile örüyorum. Yine sarımı arka yüzde bıraktım. Şimdi kalan 7 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Şimdi geri döndük. Ön yüzdeyiz hanımlar. Modelimizde 2 sıramızı tamamladık. Geldik şimdi modelimizde 3. sıramıza. Bu sıramızda da hanımlar bu defa 6 ilmek krem öreceğim. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. Tekrardan şöyle çaprazlamasına sarı ile kremi yer değiştirdim. 4 ilmek sarımı öreceğim şimdi. 1, 2, 3, 4. Sarı ipimi bıraktım. Yeşilimi aldım. Bu defa hanımlar bakın iki kere ikişer ilmek bırakmıştık. Şimdi 2 ilmek daha bırakacağız. Burada 5 ilmek yeşil öreceğim. Bakın ilk sırada 2 ilmek bırakmıştık. İkinci sırada 2 ilmek daha bıraktık. Şimdi buradaki 2 ilmeği daha bırakacağız. 2 yeşil ilmeği. Şimdi 5 tane yeşil öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 2 ilmek daha bırakmış olduk. Şimdi geri dönüyorum. İpim karşıda. İlk ilmeğimi ördüm. Bu şekilde. Hemen yeşillerimi örüyorum. İp değişikliği yaptım. 4 tane sarı ilmeğimi arka yüzde yine sarı ipimle örüyorum. Tekrar sarımı bıraktım. Krem ipimi aldım. Şişimdeki 6 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyiz. Modelimizde 4. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda da hanımlar 5 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5 ilmek krem ördüm. Tekrardan
şöyle sarı ipimi alıyorum. 4 ilmek sarı öreceğim. 1, 2, 3, 4. Sarı ipimi bıraktım. Yeşilimi aldım. Bu defa hanımlar bakın ikişer ikişer bıraktığımız ilmekler yeri belli zaten. Şimdi bir iki ilmek daha bırakacağız. Bu aşamada da 4 tane yeşil öreceğim. 1, 2, 3, 4. Bakın bir iki tane daha ilmek bıraktım. Burada. Sonra geri dönüyorum. Bu 4 yeşil ilmeğimi yeşil ipimle örüyorum. Yeşilimi arkada bıraktım. Sarı ipimi aldım. Bu 4 tane sarı ilmeğimi sarı ipimle örüyorum. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz renklerle örüyoruz. Tekrar sarı ipimi arkada bıraktım. Kremimi aldım. Şişimdeki 5 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Geri döndük hanımlar. Yeniden ön yüzdeyiz. Şimdi devam ediyorum. Bu defa 4 tane krem ilmek öreceğim. Bu defa hanımlar modelimizde bakın 1, 2, 3, 4, 5. sıraya geldik. 4 tane kremden sonra tekrar şöyle sarı ipimi alıyorum. 4 tane sarımı örüyorum. Ardından yeşilime geçiş yaptım. Yine 2 yeşili daha geride bırakacağım. Bakın en son bu 2 yeşili bırakmıştık. Şimdi bu 2 yeşilimi bırakacağım. Buraya kadar da 3 ilmek yeşil örüyorum. 1, 2, 3. Bakın 2 tane daha yeşili geride bıraktım. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. İlk ilmeğimi örüyorum. İkinci ve üçüncü yeşilimi de ördüm. Yeşilimi arkada bıraktım. Sarı ipimi elime aldım yeniden. Bu aşamada 4 tane sarı ilmeğimi örüyorum. Sarı ipimi arka yüzde bıraktım. Kremimi aldım. Kalan 4 ilmeğimi de krem ipimle örüyorum. Geri döndük hanımlar. İlk modelimizin yarısını bitirdik. Yani bakın. Şuradaki şöyle bir model oluyor. Şu ortadaki bir model oluyor. Bu da böyle bir model oluyor. İlk modelimizin yarısını bitirdik. Şimdi ilmeklerimizin hepsini sıra sonuna kadar krem ipimizle öreceğiz. Arka yüzde de yine öreceğiz. Arada bir diş krem ipimizle haroşamız olacak. Bakın hepsini sarı ipim ile öreceğim. Pardon, krem ipim ile örüyorum. Sıra sonuna kadar 21 ilmeğimin tamamını düz olarak yani haroşa olarak ön yüzde örüyorum şu an. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimin tamamını yine düz olarak örüyorum. Arada bir diş haroşamız oluştu. Ön yüzde birinci modelimizin ikinci yarısını da yapacağız hanımlar. Bu şekilde. Şimdi geri döndük. Modelimizde bakın 1, 2, 3, 4, 5. sıra. Bir de krem ile haroşa ördük. 6. sıramızı yaptık. Şimdi birinci modelde 7. sıramızdayız hanımlar. Bu sıramızda da yine kenardaki 4 ilmek. Bakın 4 ilmek haroşa ördüm krem ipim ile. Sonra hemen sarıya alıyorum. Bakın birbirine simetrik şekilde burada ilerliyor. 4 tane sarı öreceğim şimdi. Hemen sarı ipimi şöyle alıyorum. 4 tane sarı örüyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi yeşilimi aldım. Yanına 3 ilmek yeşil öreceğim. 1, 2, 3. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Yine ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Tekrar sarıma aldım. Sarı ilmeklerimi sarı ipim ile örüyorum. Sarımı yine arkada bıraktım. Kremimi aldım. 4 kremimi de krem ipim ile bu şekilde düz ördüm hanımlar. Şimdi hanımlar modelimizde 8. sıradayız. 8. sıramızda bu defa modelimiz böyle sola doğru kayarak gidecek. Şu sarılı olan modelimiz sola doğru kayarak gidecek. Bu sırada hanımlar 5 ilmek öreceğim şimdi de kenardan. 5 tane krem öreceğim. 4, 5. Sonra sarı ipimi elime alıyorum. 4 tane sarı öreceğim. 1, 2, 3, 4. Şimdi de şöyle yeşil ipimi alıyorum. Bu defa da hanımlar ilk modeli yaparken ikişer ikişer az örmüştük ilmekleri. İkişer ikişer eksilterek gelmiştik. Bu sırada da ikişer ikişer artırarak gideceğiz. Bakın 2 tane yeşilimi örüyorum. Hemen yanındaki 2 kremimi de yine yeşil ile örüyorum. Bakın ikişer ikişer modelimiz artıyor. Şimdi geri döndüm hanımlar. 2 yeşilimi de ördükten sonra.
Yeşil olan ilmeklerimi yeşil ipim ile örüyorum. Sarı olan ilmeklerimi sarı ipim ile örüyorum. 4 sarımı örüyorum. Sarımı bıraktım. Krem ipimi aldım. 5 tane kremim var kenarda. 5 kremimi de krem ipim ile örüyorum. Şimdi geri döndük hanımlar. Modelimizde 9. sıramızı yapacağız. 5 sıra. İlk modelimizde arada bir tane haroşa ördük. 6 oldu. 7. ve 8. sırayı da yaptık. Şimdi 9. sıradayız modelimizde. Yine modelimiz sola doğru kayacak. Bu defa 6 ilmek öreceğim kremim ile. 6 ilmek. Şu kenar ilmeğimle birlikte 6 ilmek. 2, 3, 4, 5 ve bir tane sarımı da örüyorum. 6. Şimdi sarı ipimi aldım. Yine 4 tane sarı öreceğim. 1, 2, 3, 4. Sarı ipimi bıraktım. Yeşilimi alıyorum. 3 tane yeşilimi örüyorum. Ardından 2 ilmek daha krem öreceğim. 1, 2. 2 ilmek daha kremimi yeşil ile ördüm. Bakın 5 tane yeşil ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi ördüm. Arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Sarı ipimi aldım. Sarı ilmeklerimi sarı ipim ile örüyorum. Sarımı bıraktım. Kremimi aldım. Kremlerimi de krem ipim ile düz olarak örüyorum hanımlar. Şimdi şöyle geri döndük. Bakın modelimiz yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Modelimizde de şimdi 10. sıramızı yapacağız. Yine modelimiz sola doğru kaymaya devam edecek hanımlar. Bu aşamada kenardan 7 ilmeğimi krem ile öreceğim. 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek krem ile ördüm. Ardından sarı ipimi alıyorum. Hemen buraya 4 tane sarımı örüyorum. 1, 2, 3, 4. Yeşilimi aldım hanımlar. Burada 4 yeşilim kaldı. 4 yeşilimi yeşil ipimle örüyorum. Burada 2 krem ilmeğim var. Bu 2 kremi de yeşille örüyorum artık. Bu şekilde. Şimdi geri döndüm. Yine arka yüzdeyiz hanımlar. Yeşil ilmeklerimi yeşil ile öreceğim. Bakın yeşilimi arkada bıraktım. 4 sarı ilmeğimi de sarı ipim ile örüyorum. Yine sarımı arkada bıraktım. Kenardaki 7 tane krem ilmeğimi de krem ipim ile haroşa olarak örüyorum. Şimdi hanımlar modelimizde 11. sıramızı yapacağız. 11. ve sonuncu sıramız. Modelimiz 11 sıradan oluşuyor. İlk modelimiz 11. sıramızı da şöyle yapacağız. Yine bakın hanımlar ilk modeli yaparken 8 ilmek krem örerek başlamıştık. Model bitiminde de yine 8 ilmek krem öreceğiz. Başta model bu şekilde bitecek. Kenardan 8 ilmeğimi krem ipimle örüyorum. Şu 7, şu da 8. ilmeğim. Hemen sarımı aldım. 4 ilmek sarımı öreceğim. 2, 3, 1 yeşilimi de ördüm. 4 sarı oldu. Tekrar yeşil ipimi alıyorum. Yeşil ilmeklerimi yeşil ipim ile örüyorum. Bakın 5 tane yeşilimi ördüm. 2 ilmek daha yeşil öreceğim. Burada 7 yeşilimiz olacak. Bakın modelde ilk başladığımız yere geldik. İlk modele başlarken de 8 ilmek örmüştük. 4 sarı örmüştük. 7 yeşil örmüştük. Model bitti. Yine 8 krem, 4 sarı ve 7 tane yeşilimiz var. Kenarda 2 kremim kaldı. Şimdi geri dönüyorum. İlmeklerimi yine gördüğümüz gibi örüyoruz hanımlar. Yeşil ilmeklerimi yeşil ipim ile bu şekilde yeşilimi arkada bıraktım. 4 sarımı sarı ipim ile öreceğim. Bakın çaprazlamasına ipleri yer değiştiriyorum. 4 ilmek sarımı ördüm. Tekrar sarımı arkada bıraktım. Kremimi aldım. Kenardaki 8 tane krem ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum hanımlar. İlk modelimizi böylece tamamladık. Bakın model aralarında birer diş krem ile haroşamız var. Yeniden ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim şimdi krem ipim ile. Sıra sonuna kadar hanımlar bir ilk modelimizi bitirdik. İlmeklerimizin hepsini krem ipim ile sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. İpimizi koparmayacağız hanımlar. İkinci modeli kurarken de yine aynı iplerimizi kullanacağız. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim hanımlar. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım.
diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyorum. Hatırlarsanız hanımlar, eskiden bu modelden böyle benim küçüklüğümde ben çok iyi hatırlıyorum. Paspas falan, çaydanlık örtüsü falan yapılırdı. Hani bilenleriniz de varsa, hatırlayanlarınız. Çok meşhurdu o zamanlar. Hani milli paspasımız onun modeline benziyor. Evet, sıra sonuna kadar ördük. Bakın hanımlar, ilk modelimizi tamamladık. Yani model üzerinde göstereyim. Bu modelimizi burada tamamladık. Şimdi aynı şekilde ikinci modelimizi yapacağız. Kafanız karışmasın diye hanımlar, ikinci modelin başlangıcında sizlere göstermek istiyorum. İlk modeli unuttuk. Şimdi arada bir diş haroşamız var. İlk modelimizi unutalım. Şimdi yeniden başlıyormuş gibi düşünelim. İlk modeli başlarkenki yaptığımız işlem ile aynı. Yine kenardan 8 ilmeğimi öreceğim hanımlar. 8 ilmek krem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Modeli yeniden sil baştan kuruyorum. Modelin birinci sırası. Şimdi alttan şu sarı ipimi alıyorum. Bakın, ipleri ikide bir kesmek, kırmak, eklemek zorunda kalmıyoruz. Aynı iple devam ediyoruz. Patiğimizin arkası gayet temiz oluyor bu şekilde. 4 tane ilmeğimi sarı ile örüyorum. 3, 4. Şimdi yeşilimi aldım elime. Kenara 7 ilmek yeşilimi örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın, kenarda 2 tane kremim kaldı. Her defasında 2'şer tane ilmek bırakıyorduk kenarda, yuvarlak şekil olması için. Şimdi geri döndüm. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Modelin birinci sırası buydu. Zaten ilk modeli yaparken hanımlar, modelin birinci sırası, ikinci, üçüncü diye tek tek belirttim. 4 sarımı sarı ile ördüm. Kalan ilmeklerimi de, 8 ilmeğimi de krem ipim ile haroşa olarak örüyorum. İkinci modelimizin de ilk sırasını kafanız karışmasın diye sizlere böyle kısaca gösterdim hanımlar. Devamında yine ilk modeli takip ederek ikinci modelin sıralamalarını da yapabilirsiniz. Zaten 11 sıradan oluşan model, 5 sıra alttaki model, 5 sıra üstteki model, aradaki bir sıramız da zaten haroşamızdı. Krem haroşamızdı. Şimdi ikinci modelinde birinci sırasını yaptım. Devamında hanımlar yine kafanız karışmasın. Birinci modelin ikinci sırası, üçüncü sırası, dördüncü, beşinci, altıncı, onuncu, 11. sırası diye takip ederek ikinci modeli yapabilirsiniz. İkinci modelden sonra da hanımlar yine aynı şekilde arada bir diş haroşa olacak. Bir ve ikinci modelin aynısı. Aynı şekilde 3. modeli yapacağız. Hanımlar, modele başlarken 2 diş haroşa örüp başlamıştık. 3. model bittikten sonra araya bir diş haroşa değil de 2 diş haroşa öreceğiz hanımlar. Şimdi bu şekilde 3 tane modelimizi tamamlayalım, gelelim. Sonra birlikte patiğimizin burnundan başlayarak tabanına birlikte geçelim. Evet hanımlar, toplamda bakın 3 tane modelimi tamamladım. 3. modelimden sonra da bir değil 2 diş haroşa ördüm. Zaten başlangıçta da 2 diş haroşa örüp başlamıştık. Bitişte de yine 2 diş haroşamızı ördük. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak keseceğim hanımlar. Sıkı bir kesim yapmayalım. Hafif esnek bir kesim olsun. Bu şekilde ilmeklerimi sırasıyla kesiyorum. Bildiğiniz farklı kesim yöntemleri varsa o şekilde de hanımlar kesiminizi yapabilirsiniz. Ya da şöyle de kesim yapılabilir. Bakın. İlmeğimi örüyorum ve ilk ilmeğimin içinden atlatıyorum. Hani bu şekilde de kesim olabilir. Artık hangisi kolayınıza gidiyorsa. İlmeklerimin hepsini hanımlar bu şekilde kesiyorum. Bakın, son bir ilmeğim kaldı. Bunu da kestim. Evet hanımlar, şimdi burada bakın kesimimizi yaptık. Şekil itibariyle patiğimiz böyle. Hanımlar, bu aşamada eğer ki siz bu sol patiği yapıyorsanız eğer, bu yanlardan hemen bu ipimizi kırmadan hemen bu yanlardan ilmekler çıkararak yapacaksınız hanımlar. Bakın, şuradan böyle toplamda şöyle bakın. Hemen önündeki yerden değil de bir ara vererek hanımlar, bu kenardan şu aradan ilmek çıkartırken hemen öndeki kenar ilmek yeri değil bir sonrakinden. Öndeki kenar ilmek yeri değil bir sonrakinden. Hemen önündeki değil birer tane atlayarak çıkartıyoruz hanımlar. Bu yuvarlak olan bölümlerden. Buradan değil bir sonrakinden. Buradan değil hemen bir sonrakinden şuraya yansıyacak. Buralardan hanımlar birer tane kenar ilmek yere atlayarak ilmek çıkartıyoruz. Bakın, burada 5-6 ilmek oldu. Devamında buraya gelince hanımlar bakın, hemen sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkartacağız. Böyle
Sol patiği yaparken böyle yapacağız hanımlar. Buradan toplamda hanımlar buraya kadar gelecek ortalama. Bakın şu ucuna kadar. Tam tepeye kadar değil de buraya kadar gelecek. Bu şekilde hanımlar buradan 20 tane ilmek çıkartmanız gerekiyor. Ben şimdi sol patiği yaptım. Size gösterebilmek adına böyle bir miktar gösterdim. Sağ patiği yaparken sadece sağ ile sol patik arasındaki fark bu. Hemen buraya bir tane zincir çekip sağ patiği yaparken hanımlar, hatta 2 tane çekeyim sağlam olsun şöyle. Sadece ilmek takma yeri farklı oluyor. Sol ve sağ patiğin tek farkı bu. Şöyle bakın. İpimi kesiyorum. Çünkü sağ patiği yaparken ilmeklerimizi bakın. Şeklimiz böyle duracak. Bak, model böyle birbirine bakar şekilde olacak. Bu şekilde olacak. Bu taraftan ilmeği çıkartırken de hanımlar buradan çıkartmaya başlayacağız. Tam da karşı tarafından. Şimdi hanımlar bu sağ patiğimizi yapmak için hemen şeklimi alıyorum. Bakın. Şöyle tuttum. Şuradan. Buradan itibaren ilmek çıkartacağım. Hemen ipimi hazırlıyorum. Hanımlar sayacağız. 24. kenar ilmek yerine bakın şöyle tutuyoruz. Başlangıç ipimiz burada, patiğimizi bakın. Şeklimiz böyle duruyor. Açık tarafı bu tarafta, sağ tarafta duruyor. Bu ucundan itibaren sayacağız. 24. ilmekten başlayacağız. Bakın kenar ilmek yerlerini sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. yer burası. Şuradan itibaren hanımlar ilmek çıkartacağız. Hanımlar bakın bu aşamada söylüyorum, özellikle söylüyorum. Bu bölümde sizler misinalı şiş kullanabilirsiniz. Hemen bakın benim şişlerimi göstereyim. Misinalımı bir saniye bulayım şimdi. Hah, işte bakın. Benim misinalı şişlerimin bakın şu şiş bölümü biraz büyük. Daha böyle kısaları oluyor. Daha kısa olunca rahat yapılabilir. Fakat benimki böyle uzun. Bir de zaten ben misinalı şiş kullanamadığım için burada normal böyle kısa şişlerle yapacağım patiğim. Arka bölümünü böyle kısa şişlerle yapacağım. Dediğim gibi böyle misinalı şişlerle de yapılabilir. Ama ben kısa şişimle devam edeceğim. Hemen şişimi şöyle kaldırdım. Buradan toplam 20 ilmek çıkaracağım hanımlar. Bu şişimde 20 ilmek çıkaracağım. Bakın. Şuradan girerek 20 adet ilmek çıkaracağım. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. Hemen ikinci ilmekten sonra hanımlar şöyle düğümümü de atıyorum buraya. Hem bu aşamada bakın patiğimizin arka yüzü de çok temiz duruyor hanımlar. Bakın gayet temiz görüntüsü var bu arka bölümün. Dümdüz, hani böyle ip kesip beklemediğimiz için görüntü de çok temiz duruyor. Şimdi sayarak ilmeklerimizi çıkartalım. Şu üçüncü ilmeğim. İpin ucunu da gizleyerek şöyle götüreyim. Şu dördüncü ilmeğim. Yine şu ipimin ucunu gizleyerek götüreyim. Sonradan ip gizleme işi benim hoşuma gitmediği için, el oyaladığı için yaparken gizliyorum. 5 oldu. 6. Bakın kenar ilmek yerlerine girerek sırasıyla ilmeklerimi çıkartıyorum. Toplamda buradan 20 ilmek çıkaracağım hanımlar. 20 ilmek çıkaracağım. Sayalım kaç ilmeğimiz olmuş. 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ilmek çıkarttım. Bakın ucunda şöyle minik bir mesafemiz kaldı. Burası için de burun kısmı için ilmek çıkaracağım hanımlar. İkinci şişime de buradan ilmek çıkaracağım. Eğer ki misinalı şişle yapıyorsanız buraya bir işaret koyabilirsiniz. Bakın buradan da 24 ilmek ayırmıştık. 4 ilmeğimi, kalan 4 ilmeğimi de kenar ilmek yerlerinden diğer şişimle çıkartıyorum. Şu dördüncü ilmeği. Devam edeceğiz hanımlar. Diğer tarafa da geçiyorum. Bakın. Bu başlangıç yerimizdi burası. Yok, kesim yaptığımız yerde burası. Kesim yaptığımız yerlere de girerek yine ilmek çıkartmaya devam ediyorum. 4 ilmek de bu taraftan çıkaracağım. 4 ilmek ilk kenardan çıkartmıştım. 4 ilmek de diğer taraftan. 1 oldu. Bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek şöyle ilmeğimi çıkartıyorum. Bu taraftan çıkarttığım şu ikinci ilmeğim oldu. Şu üçüncü ilmeğim. Şu da 4. Böylece bu burun kısmına denk gelen bölüm olacak hanımlar. Bakın sağ patiğimizde burası. Şöyle burun kısmına denk gelen bölüm olacak. Şimdi de hanımlar 8 tane ilmeğimi buraya çıkarttım. Bir diğer şişimle de tekrardan 20 ilmek çıkaracağım. Burası burun kısmına gelen bölüm. Burası sağ kenarı, bu tarafta sol kenarı. Bu şekilde 20 adet ilmeğimi de buradan çıkaracağım. Şu ikinci ilmeğim. Bu şişim biraz kullanışsız geldi. Şuradan çıkartayım. Şu üçüncü ilmeğim. Şu dördüncü ilmeğim.
Kesim yerini biraz esnek yapsaydım daha rahat çıkartabilirdim. İlmeğin iki kanadına birden girerek bu şekilde ilmeklerimi çıkartıyorum. 5 oldu. Şu 6, şu 7. ilmeğim, şu 8. ilmeğim, 9, şu 10. ilmeğim, 11, 12, 13, 14, şu da 15. Şimdi 5 ilmek daha çıkaracağız. Onu da bu aralara girerek çıkaracağız hanımlar. Sol patiği yaparken hani göstermiştim size, birer tane kenar ilmekleri atlayıp böyle çıkaracaktık. Hemen şuraya girerek çıkartıyorum bir ilmek, 16. Bir tane kenar ilmek yeri atlayarak çıkarttım, 17. Bakın atlayarak çıkartıyoruz bu bölümde. 18. Şu 19. Şu da son kenar ilmek yerine girip ilmeğimi çıkartacağım. Şu da 20. Buradan ilmek çıkartırken birer tane kenar ilmek yeri atlıyorduk orta kısımdan. 20 ilmeğim de burada oldu. Sayalım yeniden. 5, 10, 15, 20. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Hemen bir diğer şişime aldım. Örmeye başlayacağım. Kısa misinalı şişlerle buralar daha rahat yapılır dediğim gibi. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu aşamada hanımlar bir diş haroşa olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. Bu ilk şişimdeki 20 ilmeğimi öreceğim. Bu şekilde düz olarak örüyorum. Burun kısmına 8 ilmek takmıştım hanımlar. 8 ilmeğime geldim. Yine buradaki 8 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Diğer şişime geldim. Burada da yine 20 ilmeğim vardı. Buradaki 20 ilmeğimi de yine düz olarak öreceğim. Hatta örerken sayalım, yanlış çıkartmış olmayalım ilmekleri. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Evet, 20 ilmek çıkartmışım, doğru. Şimdi tekrar geri dönüyoruz hanımlar. Bu aşamada bakın burada bir diş haroşamız oluştu. Bu bölümde şöyle patiğimizin şu taban kısmında kesmeler yapacağız. Burnundan itibaren başlayarak, burnunda 8 ilmek vardı. Öncelikle 14 ilmek olana kadar sayılarını artıracağız. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu ilk şişimdeki 20 ilmeğimi öreceğim. Burundaki 8 ilmeğime kadar öreceğim. Yine haroşaya devam ediyoruz. Baştan sona haroşa yapıyoruz hanımlar patiğimizde. Normalde 2 şiş bir patik ama dediğim gibi misinalı şişlerde kullanamıyorum. Kullansam da benim şişlerim çok uygun değil. Büyük. Evet, ilk 20 ilmeğimi ördüm. Şimdi burun kısmındaki 8 ilmeğime geldim. Buradaki 8 ilmeğimi öncelikle öreceğim. Burun kısmında 14 ilmek olana kadar artırma yaparak gideceğiz hanımlar bu aşamada. Bakın öncelikle bu 8 ilmeğimi ördüm. Yan taraftaki şişimden 2 ilmeğimi alacağım hanımlar. İkisini birlikte keserek öreceğim. Orta kısma ekliyorum kesim yaptığım ilmeğimi. Ortada 9 ilmeğim oldu. Bu aşamada geri dönüyorum kesimden sonra. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu orta kısımdaki 9 ilmeğimi öreceğim. 14 ilmek olana kadar böyle kesimler yaparak ilmekleri orta kısma ekleyeceğiz. Bakın 9 ilmeğimi ördüm. Diğer şişimden de 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Orta kısma ekledim. Ortada 10 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bu orta kısımdaki 10 ilmeğimizi örüyoruz hanımlar bu şekilde. Ya ipimde bir bozuk mu çıktı? Ne çıktı burada? Ay, üzüldüm şu an. Evet, 10 ilmeğimi ördüm. Tekrardan şişimden 2 adet ilmeğimi alıyorum. Keserek örüyorum. Orta kısma ekledik. Orta kısımda 11 ilmek oldu. Kesimden sonra geri döndüm. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki 11 ilmeğimi yine örüyorum. Ve şişimden 2 adet ilmeğimi keserek orta kısma ekliyorum. Orta kısımda hanımlar 12 ilmeğimiz oldu. 14 olana kadar devam edeceğiz biz bu işleme. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu orta kısımdaki 11 ilmeğimi öreceğim yine. 12 ilmeğim vardı, pardon. Sayalım, hatta ilmekler karıştı. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ortadaki 12 ilmeğimi aldım. Şişimden yine 2 adet ilmeğimi keserek orta kısma ekliyorum. Orta kısımda 13 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım.
Buradaki 13 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. Son kez diğer taraftan da bir kesim yapacağım. Orta kısımda 14 ilmek olacak. Bakın 13 ilmeğimi ördüm. Şişimden 2 adet ilmeğimi keserek yine orta kısma ekledim. 14 ilmeğimiz oldu. Artık tabanımızı hanımlar 14 ilmek üzerinden kesmeye devam edeceğiz. Bakın burun kısmını oluşturduk patiğimizin. Bunu da şöyle yapacağız. Yine bu aşamada ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani ilk 13 ilmeğimi öreceğim. 14. ilmeğimi örerken kesim yapacağım. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. 14. ilmeğim. Bunu örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Kesimden sonra geri dönüyoruz. Taban 14 ilmek üzerinden böyle devam ediyor. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani ilk 13 ilmeğimi öreceğim. 12 ve 13. ilmeğim. Bakın sonuncu yani 14. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri dönüyoruz. Yine devam edeceğiz. Bakın ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim tabanımda. 13 ilmeğimi öreceğim. Tabanımdaki bakın sonuncu yani 14. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıp kesimimi yapacağım. Tabanın kesimini hanımlar 14 ilmek üzerinden bu şekilde devam ettireceğiz. Biz bu işleme her iki şişimizin ucunda da hem burada hem burada 4'er ilmek kalana kadar devam edeceğiz. 4'er ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu taban kısmını sağ ve sol şişimizde 4'er ilmeğimiz kalana kadar sizlere tarif ettiğim gibi keselim gelelim. Evet hanımlar, her iki şişimin kenarında da bakın 4'er ilmeğim kaldı. Patiğimin tabanını 14 ilmek üzerinden böyle kestim. Şimdi bu yanlarda kalan ilmekleri kesmeden birer birer şişimizi alarak gideceğiz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu tabanımdaki 14 ilmeğimi öreceğim. Bakın 14. ilmeğimi de ördüm. Buradaki 4'lü ilmeğim vardı. Bu ilmeğin birini normal örerek tabanıma ekliyorum. Tabanımdaki ilmek sayısı da böylece artmaya başlıyor. Hatta şu şişimi de çekebilirim. 2 şişle devam edelim. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi tabanımda 15 ilmek oldu hanımlar. 1 ilmek buradan ekledim. 15 oldu. Şimdi bu bölümdeki 15 ilmeğimi öreceğim. Bakın burada ayrık bir görüntü var zaten kenardaki 4 ilmek ile taban arasında. Bakın 14 ilmeğimi ördüm. Yine buradan da 1 ilmeğimi örerek ortaya ekliyorum. Tabanımızda böylece 16 ilmeğimiz oldu. 1 ilmek ekledikten sonra geri döndüm. İpim karşıda. Şimdi tabanımdaki 16 ilmeğimi öreceğim. Bakın burada 3 ilmeğim vardı. Bunun birini de örerek yine tabanıma ekliyorum. Tabanda 17 ilmek oldu. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tabanımdaki 17 ilmeğimi öreceğim şimdi. İlmek sayıları bu bölümde artmaya başlıyor. Bakın buradan da bir ilmek örerek ekledim. 18 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. Taban bölümündeki 18 ilmeğimi öreceğim. Sonra diğer taraftaki bir ilmeğimi daha ekleyeceğim. Tabanda 19 ilmek olacak. Bakın buradaki bir ilmeğimi daha ekledim. Burada 19 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Şimdi bu ipim yine karşıda. Şimdi buradaki yine 19 ilmeğimi öreceğim hanımlar. Sonra bir ilmek de daha ekleyeceğim tabanıma diğer taraftan. 20 ilmek olacak böylece. Pardon. Son 2 ilmeğim kalmıştı. Bunun birini daha ekledim. Burada 20 ilmek oldu tabanımızda. Şimdi geri dönüyorum. Son birer ilmeğimiz kaldı. Bu birer ilmeklerimi de ekleyerek gideceğim. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu defa sıra sonuna kadar diğer ilmeğimi de alacağım. İlmeklerin hepsini öreceğim. 21 ilmeğimiz olacak.
Sonuncu ilmeğimi de ekledim. 21 oldu. Geri dönüyorum. İpim yine karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar artık son bir ilmeğim kalmıştı. Hepsini öreceğim. Böylece 22 ilmeğimiz oldu hanımlar. Bu şekilde ilmek sayılarımızda artış oldu. Bakın son bir ilmeğimi de ekledim. 22. Evet hanımlar, şimdi artırmalara devam edeceğiz. Nasıl yapacağız onu da hemen söyleyeyim sizlere. Bakın sıradaki kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkararak yapacağız. Bakın sıradaki kenar ilmek yerim burası. Buraya şişimi takıyorum hanımlar. İlmeğin iki kanadına birden bir tane ilmek çıkarttım. 22 ilmeğimiz vardı. Bir ilmek de buradan çıkarttım. 23 ilmek oldu. Şimdi diğer ilmeklerimi öreceğim. Sonra sol kenardan da bir ilmek çıkartacağım. 24 ilmek olacak. Bu defa kenarlardan ilmekler çıkartarak devam ediyoruz. Ördüm. Bakın buradan da yine kenar ilmek yerimiz burada. Başlangıç yerimizdi burası. Şuraya giriyorum. Bakın ilmek yerine. Buradan da bir adet ilmeğimi çıkarttım. 24 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum hanımlar. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burası şimdi bakın arka yüzümüz oluyor. Arka yüzde ilmek çıkartma işlemi yapmıyoruz. Ön yüzde kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkartacağız. Ve böylece ilmek sayıları artacak. Toplam 50 ilmek olana kadar hanımlar böyle kenarlardan ilmekler çıkartacağız. Arka yüzdeyim. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Geri dönüyoruz. Ön yüzde yine ilmek çıkartmalara devam edeceğiz. Bakın sıradaki kenar ilmek yerim yeri belli zaten burası. İlmeğin iki kanadına birden girdim. Buradan şöyle ilmeğimi çıkarttım. 24 ilmeğim vardı. Bir ilmek de buradan çıkarttım. 25 oldu. Şimdi şişimdeki ilmeklerimi yine örüyorum. Sıra sonuna kadar öreceğim. Bir ilmek de sol kenardan çıkartacağım. 26 ilmeğimiz olacak hanımlar. Sağ patik sol patik fark etmiyor. Tabanımız böyle ilerliyor. Bakın sıradaki kenar ilmek yerine girip buradan da ilmek çıkaracağım. Fakat hanımlar burada size vermem gereken detay var. Buradaki kenar ilmek sayısı birkaç tane az. Şu tarafta başlangıçlarındaki kenar ilmek sayılarımız fazla. Bu nedenle burada sıradaki kenar ilmek yerine girerken 2 ya da 3 kere bakın sıradaki değil bir sonrakine giriyorum. Hani yan tarafları eşit şekilde örebilelim, bu uç kısma eşit şekilde gelebilelim diye. Bakın bir kere yaptım. Böyle bir iki kere daha yaparsanız hanımlar bu da bir tüyo olsun size. Hani bu tarafta hemen burası dolup da burası böyle yarıda kalmasın. Ya 2 ya da 3 kere böyle birer iki tane atlayarak, hani kenar ilmek yerine atlayarak gittim. Bak sıradaki kenar ilmek yerine girmem gerekirken bir kere atladım. Bunu 2 ya da 3 kere yapacağız hanımlar. Sonrasında yine bu şekilde sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek örgümüze devam edeceğiz. Yani bu bölümü eşit olarak yapabilelim diye. Şimdi 26 ilmeğimiz oldu. İpim karşıda yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi örüyorum. Buradaki ilmek sayıları arttıkça hanımlar bu iki şişte ilmekler sıkışacak. Örmekte zorlanacağız. Bu nedenle tabanımızda yine 3 şişe ayıracağım. Misinalı şişle örenler böyle misinasını gerdirerek devam edebilirler. İki şişle misinalı şişle o şekilde yapılabiliyor. Hani bir kısım örülüyor, sonra alttan misina çekiliyor yeniden. İç şiş çekiliyor, devam ediyor falan. Yani ben o şekilde beceremiyorum. İtiraf edeyim, ben beceremiyorum, ben yapamıyorum. Kafam allak bullak oluyor. Evet, sıra sonuna geldim. Tekrar geri döndüm. 26 ilmeğimiz vardı. Bu sırada sağdan ve soldan artırma yapacağız. 28 ilmek olacak. Bakın bu tarafta hiç kenar ilmek yerine şu bakın. Esnek bölüm bu bölümde, açılan bölümde. Diğer patikte de aynı şekilde açılan bölümde sıradaki kenar ilmek yerlerini atlamıyoruz. Diğer taraftakini atlıyoruz. Bakın şu kısa bölüm tarafındaki, şu bölüm tarafındaki bölümden 2 ya da 3 kere böyle birer tane kenar ilmek yeri atlıyoruz. Burada sıradaki kenar ilmek yerine girdim. Burada hanımlar ilmeklerimi 2 şişe ayırayım. Onu da göstereyim sizlere. Bakın bir kısım ilmeğimi ördüm. Diğer kısım ilmeğimi de şöyle ayırayım ki patiğimin tabanını böyle ilmekler sıkıştırmadan, germeden rahat örebileyim diye. Burada böyle 3 şişe geçtim yeniden. Bu defa sıradaki kenar ilmek yerine gireceğim. Bir kere öyle atlayarak yapmıştık. Bir iki kere daha yaparız artık. Göz kararı ayarlayacağız. Geri döndüm. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bu şekilde devam ediyoruz. Bir de hanımlar sizin yanınıza şöyle bir misinalı şişle deneyin bakalım becerebilecek miyim?
Şu ilmeklerimi misinaya takayım. Bak, misinayla örenler şöyle yapıyorlar. Örüyorum, misinalıya geçtim. En azından bir göstermiş olayım. Yoksa bu tarz videolarda yalancısın sen, 2 şiş değil 3 şiş 4 şiş falan diye bayağı bir hakarete falan da uğradım. Hani böyle bir kısım ilmekleri ördükten sonra misinayı şöyle genişletiyorlar hanımlar. Bakın şöyle açıyorlar. İlmeklerin hepsini gene misinayla örmeye devam ediyorlar. Bakın. Bu şekilde yapılıyor hanımlar. Dediğim gibi ben zorlanıyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi misinayla şöyle devam edelim. Şöyle şişi alıyoruz. Şöyle geliyor. Bakın. Baştan sona benim için bu bir kafa karışıklığı. Nasıl devam edeceğim? Ya bakın yapıyorlar, ben diyorum da. Bana inanmıyorsunuz hani böyle oluyor olmuyor diye. Şu ortadan misinayı genişletiyorlar. Yani bu şekilde devam ediyor. Hemen şuradan gireyim. Bakın sıradaki kenar ilmek yerinden yine. Şöyle bakın, çözdüm durumu. Bir saniye kızlar. Durumu gerçekten çözdüm. Bakın şöyle misinayı ilmek kalabalık olunca şuradan atıyorlar. Benim misinam eğilmiyor bile, yani o derece. Misinalı şişimde bile hayır yok benim. Şöyle atıyorlar. Neyse göstereyim hanımlar. Bu şekilde yapıyorlar. Hani ben beceremedim gördüğünüz gibi. Hani kasıtlı olarak yapmadığımı düşünenler için de göstermiş oldum. Bakın. Bu şekilde yine devam ediyorlar. Bu teli aralardan yapıyorlar. Çıkartıyorlar, fakat dediğim gibi benim şişimin boyu da böyle uzun olduğu için bana göre bu biraz zor oluyor. Bu şekilde devam ediyoruz hanımlar patiğimizin arkasına. Artık bu kadar gösterim, yani rezillik yeter. Çünkü misinayı gerçekten beceremedim. Hemen normal şişlerime döneceğim. İlmek sayılarımız 26 olmuştu. Bu şekilde her sırada ikişer ikişer artacak. Toplam 50 olana kadar devam edecek. 50 olana kadar da zaten toplam buralara kadar geliyor. Şimdi hanımlar, şişimizde burada toplamda 50 ilmek olana kadar patiğimizin bu taban bölümünü örelim gelelim. Sonra patiğimizin bu arka bölümüne birlikte geçelim. Evet hanımlar, ben burada toplamda 50 ilmeğim olana kadar yanlardan bu şekilde ilmeklerimi çıkartarak geldim. Artık 50 ilmek üzerinden devam edeceğiz hanımlar. 50 ilmek üzerinden örülecek. Şimdi bu ilk baştayım. Artık kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkarmayacağız. İlmeklerimizin tamamını haroşa öreceğiz. Başka hiçbir işlem yok hanımlar. Şu bölümü yapıyoruz. İlmeklerin hepsini sıra sonuna kadar bu şekilde haroşa olarak öreceğiz. Geri döneceğiz. Böyle devam edecek. Bir diş haroşamızı yine birlikte örelim burada. Burada şişte böyle ilmekler sıkışık gibi görünebiliyor. Ama böyle birkaç sıra, 5-6 sıra haroşa olduktan sonra burası açılıyor. Diğer taraftaki ilmeklerimi de yine öreceğim. Ya dediğim gibi, yani bu misinalı şiş olayıyla da biraz önce rezil oldum. Kusura bakmayın. Ama böyle Rus hanımlar falan gayet elleri alışmış. Çok rahat örüyorlar. Çok özeniyorum ama dediğim gibi ben başaramıyorum. Böyle kısa şişlerle artık yapmaya çalışıyorum. O da bir yetenek işi, yani kullanamıyorum ben. Bakın sıra sonuna kadar ilmeklerimi yine haroşa olarak ördüm. Bu aşamada hemen yarım ilmek aldım, düzelttim. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için şu şekilde bakın, ilk ilmeklerimi şöyle örmeden alıyorum. Yine haroşaya devam ediyorum hanımlar. Bakın hepsini sırasıyla şöyle düz olarak örüyorum. Patiğimizin arkası bundan ibaret. Yapılacak başka bir detay yok arka bölümde. Hepsini haroşa olarak örüyoruz sırasıyla. Ben diğer taraftaki ilmeklerimi de öreceğim. Ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerimizi düz örünce bir diş haroşa oluyor hanımlar. Bu şekilde arka bölüme birlikte bir diş haroşamızı örmüş oluyoruz. Ben bu patiğimin arkasına zaten toplam 14 diş haroşa ördüm hanımlar. Bu da benim ölçülerime göre tam geldi. Sizler ölçerek yapabilirsiniz. Çok daha iyi sonuçlar alırsınız. Ölçerek yaparsanız ayağınıza giyin, ölçün, yapın hanımlar. Bakın sıra sonuna geldik. Buraya şimdi bir diş haroşa 50 ilmek üzerinden ördüm. Hemen yerini belirlediğim ki haroşalarım karışmasın. Bakın bir dişin altına hemen şöyle bir iğne takayım hanımlar.
Şöyle iğne taktım. Bakın buraya bir diş haroşam oldu. Ben bu patiğimin şu arka bölümüne şuraya 14 diş haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam geldi. Hanımlar sizler ayağınıza ölçün. Şurası şimdilik dar ama böyle 5-6 sıra haroşa ördükten sonra burası açılacaktır. Patiğinizi ayağınıza giyin. Topuğunuzun bu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Biraz da esneterek ölçü alın. Çünkü haroşa örgü esnek bir örgü türüdür. Bunu da göz önünde bulundurun hanımlar. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü bu şekilde tamamlayalım. Gelelim. Ardından da birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin bu bölümünü ördüm ve geldim. İşaret koyduğum yerden itibaren buraya 14 sıra haroşamı ördüm. Bakın patiğimiz gayet esnek oluyor haroşa olduğu için. Hemen bu iğneyi de artık buradan çıkartabilirim. Topuğumuzu yapacağız hanımlar. Topuğumuzu yapabilmek için hani rahat kesebilelim diye şöyle ön yüzden baktığımız anda bu sol tarafa hanımlar 21 ilmek ayırdım. 21 ilmek topuk kesiminde kolaylık sağlasın diye. Patiğimizin topuğunu bu şekilde yapacağız hanımlar. Bakın gizli kesim oluyor. Çok şık duruyor patiğin arkasında. Yine haroşaya devam edeceğiz. İlmeklerimi haroşa olarak öreceğim, sayarak gideceğim. Kenar ilmeğimle birlikte 2 ilmeğim oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. İlk 20 ilmeğimi ördüm hanımlar. 21. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeğimin ikisini birlikte keserek örüyorum. 20 ilmek ördüm. 21. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 21 ilmek ayırmıştım. Topuğumuz için orta kısma baktığım anda burada da 7 ilmeğim kaldı. Buradaki 7 ilmeğim her seferinde birer birer kesilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyorum. İpim karşıda, kesim yaptığım ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi yine haroşa olarak sıra sonuna kadar öreceğim hanımlar. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum. Yine ön yüzeyimi bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yine ilk 20 ilmeğimi normal haroşa olarak öreceğim. 21. ilmeğimi örerken kesimimi yapacağım. Sayarak gidelim. Bakın 3, 6, 9, 10 ilmeğimi örmüşüm. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ilmeğimi ördüm. 21. ilmeğimi örerken şu öndeki ikisini alıyorum. Keserek örüyorum hanımlar. Bir önceki sırada arada 7 ilmeğim vardı. Şimdi baktığımız anda 6 ilmek kaldı. Yine yapacağımız işlem şu. Kesim yaptık. Geri döneceğiz hanımlar. Yine arka yüzde bakın ilk ilmeği örmeden alacağız. Diğer ilmeklerimizi bu şekilde sıra sonuna kadar haroşa öreceğiz. Tekrar ön yüze geçince ilk 20 ilmeği öreceğiz. 21.yi örerken kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemini bu aradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuk kısmını sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, bu aradaki ilmeklerimi kestim. İlk başta bu sol tarafa 21 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra bu sağ şişimde de 21 ilmeğim kaldı. Bakın topuğumuz bu şekilde oluştu. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım hanımlar. Tığım ile kesim yapacağım ben. Elinize yatkın herhangi bir tığ ile kesim yapabilirsiniz. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte topluyorum. Diğer kesimlerimi de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçiriyorum ve tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini sevgili hanımlar bu şekilde yapıyoruz. Şişimizde kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı şişlerimde. Buradaki ilmeklerimi de alıyorum. Bu ikinci ilmeğimi ilkinin içinden geçiriyorum. Artık şişler boşa çıktı. Tığımdaki ilmekleri topladım. Buraya bir tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen patiğimizin topuğuna bakmadan önce bu ipimizi gizleyelim hanımlar. Ben bir de patiğime kenar oyası yaptım. Dileyen böyle sade de kullanabilir. Benim gibi kenar oyası yapmak isteyenler için de hemen yapılışını anlatacağım. Patiğimiz böyle hanımlar. Bakın topuğumuzu da göstereyim.
Böyle gördüğünüz gibi izi bile belli değil. Çok güzel, sade, şık duruyor patiğimizin topuğu. Şimdi kenar oyamızı 2 sıra halinde yaptım. İlk sıram yeşil, ikinci sıramı da sarı ile. Yeşil ipimi alıyorum hanımlar. Yine tığım ile kenar oyamı yapacağım. Yeşil ipimle öncelikle şöyle bir tane ilmek oluşturuyorum. Topuk kesimi yaptığım yerden itibaren başlayacağım. Öncelikle ilmeğimi şu kenara bir sabitliyorum. Hanımlar, oyamın ilk sırasında sık iğne yöntemi yapıyoruz. Hemen sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkartıyoruz. İlmekleri, tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Gevşek bir sık iğne yapalım hanımlar. Patiğimizin boğaz kısmı sıkı durmasın. Esnek olsun. Ayağımız rahat girsin. Gevşek bir şekilde bu şekilde sık iğnemizi yapacağız. Böyle. Patiğimizin çevresini hanımlar bakın esnek böyle. Bu şekilde ilk başladığımız yere kadar yapalım gelelim. Evet hanımlar, ilk başladığımız yere kadar bu şekilde kenar oyamı yaptım. En son buraya bir tane zincir çekip ipimi keseceğim. Hemen ipimin ucunda şu arkadan ilmek aralarından geçirerek böyle gizleyeyim. Ay, yapamadım. Bu şekilde hanımlar. İplerimizin ucunu devamlı olarak gizleyelim. Patiğimizin içi dışı tertemiz olsun diye. Ve kenar oyamın ikinci sırasını da sarı ipimle yapacağım. Hani modelimde kullandığım renklerimle yapacağım. Yine sarı ipimle şöyle bir tane ilmek oluşturacağım. Bu sıramızda da ters sık iğne yöntemi yapacağım hanımlar. Yine bu bitirdiğimiz yerden şöyle başlıyorum. Önce ilmeğimi sık iğnenin içine girerek şöyle sabitledim. Hanımlar, geri geri giderek sık iğne yapacağız. Bakın bir gerideki sık iğnenin içine giriyorum. Yeşil sık iğnenin içine. Buradan şöyle bir tane ilmek çıkartıp tığımdaki ilmekleri topluyorum. Hani bu defa geri geri gidiyoruz hanımlar. Bir saniye, yarım ilmek aldım. Hemen düzelteyim burayı. Tekrar yapalım. Bakın bir gerideki sık iğnenin içine girerek ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bir gerideki sık iğnenin içine girerek ilmek çıkarttım. Tığımdaki ilmeklerimi topladım. Hani geri geri gidiyoruz hanımlar. Bir geriye batıyorum. İlmek çıkartıp tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Bir gerideki sık iğnenin içine batarak bir ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Soldan sağa doğru gidiyoruz hanımlar. Bu şekilde. Bu işlemi hanımlar yine patiğimizin çevresinde yine ilk başladığımız yere kadar yapalım gelelim. Evet hanımlar, kenar oyamı ilk başladığım yere kadar yaptım geldim. Yine buraya da bir tane zincir çekip ipimi de keseceğim. Bu şekilde hanımlar, ipimin ucunda yine arka ilmek aralarından geçirerek gizleyeceğim. Şu anda akşam saati olduğu için bu arka topuk bölümünde renkler biraz değişik çıkmış olabilir, fakat ışıktan kaynaklı hanımlar. Gündüzün ışığı ile akşam lambanın ışığı tabii birbirini tutmuyor. Evet hanımlar, patiğimiz bitti. Şekil olarak modelimiz böyle. Bu patiğimi de hemen sağ ayağıma giydireceğim. Ayaktaki duruşuna da yine birlikte bakalım. Çok güzel, çok farklı bir patik oldu. Çok hoş oldu. Ben çok beğenerek yaptım hanımlar. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek, zorlanmadan kolayca yaparsınız. Evet hanımlar, bakın patiğimi giydirdim. Esneklik payını da şöyle göstermek istiyorum. Gayet esnek. Ayağı sarıyor. Patiğimizin topuk kısmı, kenarları, bakın şu üst bölümü. Şöyle yan yana duruşu da böyle. Patiğimiz bu şekilde. Görüntü itibariyle böyle. Dilerseniz hanımlar bunu sağ ayağı, diğerini de sol ayağı giyerek böyle tarz da oluşturabilirsiniz. Fakat böyle duruşu bir bütün halinde çok hoş duruyor. Ben bu tarz kullanmayı tercih ederim. Artık tamamen sizin zevkinize kalmış. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.